La Sagrada Familia ya da Kutsal Aile Bazilikası, İspanya'nın Barcelona şehrinde bulunan ve modern mimarinin öncülerinden sayılan Antoni Gaudi'nin 1883 yılında devraldığı fakat 1926 yılında bir tramvay altında kalarak ölmesi sonucu yarım kalan bir bazilikadır. Yapımı halen devam etmektedir. Halk arasında bitmeyen kilise olarak da bilinir. Bazilikanın iç yapısını ayakta tutan kolonlar dallanıp budaklanan ağaçlar şeklinde tasarlanmıştır. Yapının içine girildiğinde ormanda dolaşma hissi uyanır. Gaudi şehirde yaptığı tüm yapılardan elde edilen geliri bu yapıya yatırmıştır. Kurtuba Merkez Camii Şerifi, mescit kelimesinin İspanyolcası olan mezquita adıyla bilinir. İspanya'nın Cordoba şehrinde bulunan kiliseye çevrilmiş olan camidir. Dikdörtgen şeklinde olan caminin uzun kenarının kollarının uzunluğu 135 metreyi buluyordu. Bu uzanan iki kolun binanın esas gövdesinden çıkan kısımları arasında bir açık avlu meydana getirmişti. Caminin içinde her biri 10 metre yüksekliğinde 1419 sütun bulunuyordu. Bu sütunlar dünyanın en mükemmel mermerlerinden yapılmıştı. Sütunların tepelerindeki kemerler birkaç renkli mermerden parça parça olarak meydana getirilmişti. Camiye girince insanın gözü bu sütun ormanında adeta kaybolur. Mermer sütun başlıklarına bakanlar bu güzellik karşısında hayran kalır. Camiye giren herkes adeta büyülenir. Bu kadar güzellik o zamana kadar dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir. Döneminde Avrupa için bilimin ve zarafetin merkezi olan Endülüs ve Kordoba'nın simgelerinden biri olan bu caminin zarafetine yaklaşabilen herhangi bir Avrupa yapısı yoktur. Prado Müzesi, resim ve heykel müzesi olarak kurulmuş olup ayrıca 5000'den fazla çizim, 2000'den fazla baskı, 1000'den fazla madeni para, madalyalar ve yaklaşık 2000 süs eşyası ve sanat eseri içerir. Madrid'de en çok ziyaret edilen yerdir. El Greco, Velázquez, Goya, Bosch, Rubens gibi önemli sanatçıların resimlerinin yanı sıra özenle seçilmiş heykel koleksiyonu da kesinlikle görülmelidir. Bu eşsiz müzeyi hakkıyla gezmek için en az 5 saatinizi ayırmanız gerekir. Elhamra Sarayı Yahya Kemal Beyatlı'nın İspanya'daki elçilik görevi sırasında 1929 yılında kaleme aldığı satırlarda şöyle özetlenmiştir. Elhamra'ya basit bir dış kapıdan giriliyor. Girerken harikulade bir mekanın içine girilebileceğinin farkına bile varılmıyor. Girdikten sonra bir alemden başka bir aleme geçmiş, sanki bir rüyanın ortasına düşmüş gibi gözlerimi kapadım ve açtım. Öylesine bir hayret içindeydim. Bu şaşkınlık daireden daireye geçtikçe arttı. Nazar değmemiş bir beyazlık içinde, sülüs bir yazı sarmaşığını gülümseyen bir güzellikle bütün duvarları sarmış, nakışın ve oymanın hudutsuz oyunları, tavanların derinliklerine kadar her tarafı örtmüş ama her taraf yine de bembeyaz görünüyordu. Mutlaka görülmesi gereken bu saray, eşsiz geometri ve matematik bilgisiyle tasarlanmıştır. Sarayın öyle bir mimari yapısı vardır ki, her bir binaya girdiğinizde kendinizi farklı bir dünyaya adım atmış gibi hissedersiniz. Tavanı yüksek olmasa dahi insana sonsuzluk hissi yaratır. Duvardaki küfi üslubuyla yazılmış yazılar, odaları ilerledikçe birbirini tamamlar şekilde yazılmıştır. Tüm pencereler dikkatlice yerleştirilirken sarayı dolaşanlar için gölgelerin kendilerini takip ettiği izlenimi yaratır. Adrenalin tutkunları için San Fermin Boğa Festivali kaçırılmaması gereken bir festivaldir. Kuzey İspanya'da Pamplona şehrinde her yıl 6 Temmuz ile 14 Temmuz arasında düzenlenen, geçmişi çok eskilere dayanan bir kutlamadır. Bu kutlamada en önemli aktivite Encierro yani boğaların koşması olmakla beraber festival hafta boyunca süren bir sürü diğer geleneksel etkinlikleri de kapsar. Yerel dilde San Fermines olarak bilinir ve bu festival bir bütün olarak Pamplona ve Navarro'nun kurucu meleği olan San Fermin onuruna düzenlenir. İnsanların boğalardan daha hızlı ya da güçlü olup olmadığını ölçen bir festival çerçevesinde kutlanır. Bir ahırda bırakılan boğalar geleneksel olarak kırmızı beyaz giyinmiş binlerce insanı dar sokaklarda önlerine katarak yaklaşık 3 dakika boyunca 825 metre koşturur.